Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kolay ve hızlı tığ işi tavşan desenli bardak altlığı yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım bardak altlığı desenini istediğiniz sıralarda büyütebilir ya da istediğiniz sıra sayısı kadar küçültebilirsiniz arkadaşlar. Bardakları koyduğumuz zaman bakın gayet şık ve kullanışlı bir görünüme sahip olmuş olacak. Bardak altlığının yapılışında kullanacağım iplerin markası Himalaya Himagurumi koton ipliktir arkadaşlar. Tığ numarası olarak ise 2.20 milimetre ile bardak altlıklarını öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden bardak altlığının yapılışına başlayalım. Bardak altlığının yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan yapalım. Ve başlangıç zinciri ile birlikte halkanın içerisine toplam 15 tane ikili trabzan yapacağız. ...15 trabzanı yaptıktan sonra sihirli halkanın ipini sıkıştıralım. Ve ilk zincirin tepesinde görünen ilmeğin içerisine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yapalım. Sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Ve birinci sırada yapmış olduğumuz 15 ikili trabzanın her birinin tepesine 2 adet ikili trabzan yaparak ikinci sırada toplam 30 tane ikili trabzan elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesinde görünen ilmeğe kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan. Sonraki trabzanın tepesine 1 ikili trabzan. Sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Sonraki trabzanın tepesine 1 ikili trabzan ve sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Ve sıra sonuna gelene kadar bu şekilde yapmaya devam edelim. Çift tek yaparak 3. sırada toplam 45 tane ikili trabzan elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, yan yana 2 ilmeğin tepesine birer tane ikili trabzan. Sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Yan yana 2 ikili trabzan. Sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Bu şekilde bir çift, iki tek, bir çift, iki tek şeklinde sıra sonuna kadar devam edeceğiz ve 4. sırada toplam 60 tane ikili trabzan elde edeceğiz. ...60 ikili trabzanı yaptıktan sonra ilk ilmeğin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir,
aynı boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan yapalım. Sonraki trabzanın tepesine 2 üçlü trabzan. Sonraki trabzanın tepesine 2 üçlü trabzan. Ve sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan yaparak tavşanın baş bölgesini oluşturmuş olduk. Şimdi kulakları için 9 zincir. İkinci zincirin içerisine kayma dikişi yapalım. Sonraki zincirin tepesine yarım trabzan. Sonraki zincirin tepesine ikili trabzan. Ve yan yana 3 tane üçlü trabzan. Sonraki zincirin tepesine ikili trabzan. Son zincirin içerisine yarım trabzan yapalım. Ve baş bölgesinde yapmış olduğumuz son ikili trabzanın önde görünen 2 ilmeğine kayma dikişi yapalım. Tekrar 9 zincir. Ve birinci kulakta yapmış olduğumuz trabzan sıralamasını tekrar edelim. İkinci zincire kayma dikişi. Sonraki zincire yarım trabzan. Sonraki zincire ikili trabzan. Yan yana 3 ikili trabzan. Sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan. Son zincirin tepesine yarım trabzan. Ve baş bölgesinde yapmış olduğumuz son trabzan boşluğu ile aynı boşlukta olacak şekilde kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyelim. Evet, tavşan bardak altlığımızın gövde, baş ve kulak bölümlerini bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi beyaz renk ile kuyruk bölümünü yapalım. Ve burada baş bölgesinden itibaren 22. trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim. İki zincir, aynı boşluğun içerisine 4 tane ikili trabzan yapalım. İki zincir, aynı boşluğun içerisine
Kayma dikişini yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi keselim ve ilmeklerin arkasından gizleyelim. Evet, kuyruk bölümünde bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Ve tavşanın göz bölümü için amigurumi, oynar gözler ya da siyah inci kullanabilirsiniz. İlk yapmış olduğumuz ikili trabzan boşluğundan yapıştırma işlemini yapabilirsiniz. Ve en son ütünün buhar yardımıyla kulak bölümlerini düzleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hoşça kalın.